Doçent Doktor Recep Alp ben, nöroloji uzmanıyım. Tekirdağ'da kendi kliniğimde çalışıyorum. Bugün size klasik olarak baş ağrılarından bahsetmek istiyorum. Baş ağrıları iki kısımdan ayrılıyor. Birincisi birincil baş ağrısı dediğimiz beyinden kaynaklanan ve başka bir neden tespit edilmeyen baş ağrıları. Altta yatan bir sebebinin klasik tetkiklerle görünmeyen baş ağrıları. Bir de sekonder veya ikincil dediğimiz altta başka bir hastalığın olduğu, mesela hipertansiyon, sinüzit, enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, mineral vitamin eksikliklerine bağlı baş ağrıları. Migren, primer baş ağrılarında en sık gördüğümüz baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları ve küme tipi baş ağrıları da diğer baş ağrılarını oluşturuyor. Tabii neden baş ağrısı? Çünkü toplumumuzun en çok başvuru sebebi, semptom olarak baş ağrısı. Kliniklere, acillere en fazla başvuru nedeni o. Bunu da bir bütüncül yöntemlerle değerlendirdiğimiz zaman tam net tedavisini yapmak mümkün. Değişik tedaviler uygulanıyor. Hastalığın altta yatan sebebine göre değerlendirildikten sonra tedavi organize ediliyor. Eğer sekonder baş ağrısıysa sebebe yönelik, eğer primer baş ağrısıysa yine daha ince ayrıntılarla kronik enflamasyonu var mı, vitamin mineral eksikliği var mı, stres var mı, bunlar tespit edilip hastanın bunları regüle edilmesiyle tedavisi sağlanıyor. Nörolojik hastalıkların olmazsa olmaz tedavi yöntemi bütüncül yaklaşımdır. Eğer sadece beyinle işi odaklanırsak veya sinir hücresiyle odaklanırsak eksik olmuş olur. Çünkü sinir hücresi vücuttan bağımsız bir hücre değildir. Vücut da beyinden bağımsız bir organlar değildir. Beyin, bütün sistem beyni hayatta ve sağlıklı tutmaya çalışır. Beynin de vazifesi bütün vücudu sağlıklı ve hayatta tutmaya çalışmasıdır. Dolayısıyla bu dengeyi sağladığınız zaman sistem çalışıyor. Aslında baş ağrısı varsa veya başka bir semptom, başka bir ağrı varsa vücut size şunu söylüyor. Sizin vücudunuzda bir problem var veya sizin beyninizde, zihninizde, bilinçaltınızda sizi rahatsız eden bir olay var. Ve bunu sizinle aslında bağırarak, anlatarak, bir alarm vererek gösteriyor. Bu da baş ağrısı. Baş ağrılarınızı önemsemeniz gerekiyor. Fakat hangilerini daha çok önemsemeniz lazım? Eğer yeni başlamışsa, çok şiddetliyse, eşlik eden nörolojik arazları varsa, sizi günlük yaşamınızı etkiliyorsa, bulantı, kusma eşlik ediyorsa bunlar önemli belirtilerdir. Çünkü o zaman sekonder veya altta başka ciddi bir problem var demektir. Eğer baş ağrısı sekonder baş ağrısıysa altta diyelim ki beyin kanaması olabilir, anevrizma olabilir, tümör olabilir, hipertansiyona bağlı bir kanama veya bir damar tıkanıklığı olabilir veya menenjit dediğimiz, ensefalit dediğimiz enfeksiyona bağlı olabilir veya sinüzit olabilir. İşte bunlar ilk semptomlarını baş ağrısı olarak gösterebilir. Bilinç bulanıklığı oluşmadan ilk baş ağrısı veya dalgınlık şeklinde de başlayabilir. O yüzden eşlik eden, yani sizin hayatınızda farklı bir şeye sürükleyen bir durum söz konusuysa muhakkak tetkik edilmeniz gerekiyor. Öncelikle hastanın ayrıntılı anamnezinin alınması gerekiyor. Yani hikayesi nasıl olmuş, neden olmuş da biraz önce söylediğim semptomlar sorgulanıyor. Sonra nörolojik muayenenin detaylı, ayrıntılı yapılması lazım. Fizik muayenenin ayrıntılı yapılması lazım. Ve en sonunda semptomuna göre ilgili tetkikler yapılır. Kan tetkikleri istiyoruz. Beyin görüntülemeleri, ki bunların içerisinde tomografi, MR, EEG gerekebiliyor. Bunların neticesinde hastaya yol bildiriyoruz. Primer baş ağrılarında genellikle bunlar normal çıkar. Sekonder baş ağrılarında ise bunlarla ilgili bazı belirtiler ortaya çıkar. Tespit edildiği anda %90, eğer tabii ki hastalığın durumuna göre, altta yatan sebebe göre hayat kurtarır. Baş ağrısının sebebine göre tedavi planlıyoruz. Alttaki neden her neyse önceliğimiz odur. Primer baş ağrılarında ekstra başka yöntemler kullanabiliyoruz. Ve tedavi süreci uzun sürebiliyor bazen. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Primer baş ağrısı varsa, yani tetkik ettiniz, hiçbir şey yok. En önemli şey hayat tarzının değiştirilmesidir. İkincisi uyku alışkanlığının değiştirilmesidir. Üçüncüsü toksik maddelerle yüklenmenin azaltılmasıdır. Dördüncüsü de sosyal çevrenin uygun ve dengeli olmasıdır. Tedavinin başarılı olabilmesi için doktor kadar hastanın da bu tedaviye katkı sunması gerekiyor. Biz buna aktif hasta diyoruz. Eğer
hastadan sadece işte bir reçete yaz, bir ilaç yaz, iyileşsin diyorsa hasta kendini kandırıyordur. Kişilerin semptomlarını, vücutlarını dinlemelerini, önemsemelerini ve ya bir şey olmaz dememelerini. Fakat bunda da abartıya gitmemeleri. Çünkü o zaman da takıntı veya işte başka psikiyatrik hastalıklara zemin hazırlıyorlar. Dengede olmalarını muhakkak istiyorum. Biraz önce de söyledim. Uyku, stres yönetimi ve sosyal yaşamlarına özen ve dikkat etsinler.